Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video serimde vadeli işlemler bölümünü hiç bilmeyen bir kişiye tamamen öğrenme ve anlama garantisi veriyorum. Lafı uzatmadan başlayalım. Yukarıdan aşağı doğru gelirsek sol üstte şurada USDT ve coin bölümleri var. Bunlar şu anlama geliyor. Çok basit. USDT bölümünde işlem yapabilmek için elinizde USDT bulunması gerekiyor. Coin bölümünde işlem yapabilmek için elinizde bu bölümde desteklenen coinlerden herhangi biri olması gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey USDT bir coin'dir ve adı Tether'dir. Yani sanal bir paradır. Bakın şurada da görebilirsiniz. Hemen açayım. Şurada USDT görebilirsiniz. Ama USD, bakın hemen Coin Futures kısmına gelelim. Bakın burada USD yazıyor, gördüğünüz USDT yazmıyor. USDT yazmıyor, yani USD yazıyor. USD bir fiyat para birimidir. Yani Amerikan dolarıdır. Gerçek paradır. Coin bölümündeki işlem çiftleri dikkat edersek hepsinin yanında USD, yani Amerikan dolarına karşılık işlem yapıyorsunuz. Bu bilginiz olsun. Bu bölümün avantajı nedir diye sorursanız arkadaşlar, avantajı şu. Mesela benim elimde BTC var. Bir BTC'm olduğunu düşünelim. Ben vadeli işlemlerde şu kısımda işlem yapabilmek için elimde Tether olması lazım. Yani ben BTC ile burada işlem yapamam. Bunun için de gidip de BTC'mi satmak istemiyorum. Gelip Coin Futures kısmından buradan BTC USD paritesinden işlem yapabilirim gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Buranın mantığı bu, kullanım mantığı. Bu Coin Futures kısmına daha sonra tamamen değiniriz. Hemen şu kısımda hangi coin'i, bu bölümde hangi coin'le işlem yapabileceğimizi seçebiliyoruz. Tıkladığınızda burada birçok coin çıkıyor arkadaşlar. Burada desteklenen coin'lerle işlem yapabilirsiniz. Tether bakiyenizle. USDT bölümündeyiz ya, ondan dolayı. Hemen ben BTC'yi seçiyorum. Hemen bunun kısmında böyle yüzdelik bir rakam var. Bu rakam gün başlangıcından yani 24 saatlik sürede ne kadar artış yaşadığını gösteriyor. Gün başlangıcı arkadaşlar her gün gece 03:00'da, yani tam gece 3'te fiyat belirleniyor. Şurada mum çubuğa gelelim. Burayı kısaca göstereceğim. Şuradan bir güne gelelim. Gece başlangıçları arkadaşlar. Mesela şuraya tıklayayım. Tıkladığımda gördüğünüz gibi bakın 1. ayın 14'ünde açılış diyor. Bu gece 3'teki fiyatı 37.416.33'müş. Bu şekilde yüzdelik yükselişi ve düşüşü belirliyor. Bilginiz olsun. Burayı hemencecik geçiyorum. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar burada hemen çapraz tıkladığımda çapraz ve izole mod diye şeyler var. Ben şu anda izoleye geçemeyeceğim. Çünkü açık pozisyonum var aşağıda. Hemen şöyle göstereyim size. Burada açık pozisyonum var. Ondan dolayı geçemeyeceğim. Bunun detaylı videosunu çektim. Hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen yanında yine kaldıraç var. Bunu da aynı şekilde bu videoda anlatamayacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar detaylı olarak bahsedilmesi gereken konular. Ayrı bir video istiyor bunlar için. Hemen yine bunu da sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan tıklayıp detaylıca öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim al sat kısmına. Buralar çok basit arkadaşlar. Size hemen mantığını anlatacağım. Şuradaki emir tiplerini bu videoda bahsetmeyeceğim. Kafanız karışmasın. Detaya girmeyeceğim. Yüzeysel anlatıyorum burayı ama temel mantıklarını bilmenizi istiyorum. Şimdi burada ben almak istediğim fiyatı yazıyorum. Diyelim ki mesela kaç olsun? 33.000 dolar olsun. 33.000 dolardan diyelim ki 1 BTC almak istiyorum. Şu anda alamam zaten. 1 BTC almak istiyorum. Ben burada al emri verirsem 33.000 dolardan Bitcoin'in fiyatı 33.000 dolara düştüğünde benim al emrim gerçekleşecek arkadaşlar. Ve yükseldiğinde 33.000 doların her üstüne çıktığında ben bir kazanç sağlamaya başlayacağım. Yani kazanç sağlamaya başlayacağım. Buna PNL deniyor zaten. Şimdi bahsedeceğim PNL'den. Eğer ki sat kısmından işlem yaparsam bu spot piyasasından farklı. Elimde hiçbir coin yokken, yani pardon, hiçbir coin yok derdim, Tether olması gerekiyor zaten bu bölümde. Yani elimde BTC yokken ben satış işlemi yapabiliyorum. Bu satın anlamı normal anlamda sat değil. Short pozisyon açmak arkadaşlar. Ben gidip de mesela şuradan 36.000 yazalım. 36.000 dolardan sat pozisyonu açarsam Bitcoin'in fiyatı 36.000 dolara çıktığında benim emrim gerçekleşecek. Alacak yani bunu. Ve bundan sonra 36.000 doların her altına indiğinde ben kazanç sağlamaya başlayacağım. Eğer ki 36.000'in üstüne çıkarsa, her üstüne çıktığında da ben zarara uğrayacağım arkadaşlar. Bu kar zarar olayına PNL deniyor. Hemen size ben canlı olarak açık pozisyonumda göstereceğim. Bakın burada detaya girmeyeceğim, hemen kafanız karışmasın. Şurada marj miktarı var. Bu benim özür diliyorum.
Buradaki marj miktarı arkadaşlar, bu benim işlem büyüklüğüm. Yani ben 1.40 dolarlık işlem açmışım. Kaldıraç sayesinde bu kadar büyüklükte bir işlem açabilmişim. Şimdi kafanız karışmasın. Şurada gerçekleşmemiş PNL deniyor diyor, yazıyor burada. Yani bunun anlamı şu. Bu benim gerçekleşmemiş karım ya da gerçekleşmemiş zararım. Şu yüzdelik kısım yine kafanızı karıştırmasın. Önemli olan şu kısım. Şurada eksi 1.31 yazıyor. 26 yazıyor. Değişiyor sürekli. Ben eğer ki pozisyonumu kapatırsam burada şurada gösterdiği miktarda kar ya da zarar alacağım. Şu anda kırmızı olduğu için eksi olarak gözüküyor. Ve ben bu kadar para kaybedeceğim pozisyonumu kapatırsam. Eğer ki burası yeşil renkli artı yönde bir şey olsaydı. Mesela artı 100 olsaydı. Pozisyonu kapattığımda artı 100 dolar kazanmış olacaktım. Unutmayın, pozisyonu kapatmadan kar kazanamazsınız. Sadece burada gösterir. Bu gerçekleşmemiş anlamı bu. Hemen burada kullanılabilir bakiyenizi görebilirsiniz. Buna daha sonra detaylı değineceğim. Çünkü bu cüzdan bakiyenizle ilgili vesaire. Onu bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen şu sağ tarafta kırmızı ve yeşil bölümler var. Burasına emir defteri deniyor. Kırmızı kısımda gördükleriniz coinlerini satmak isteyenlerin verdikleri fiyat emirleri. Yeşil kısımda gördükleriniz ise alım yapmak isteyenlerin verdikleri fiyat emirleri arkadaşlar. Burada gördükleriniz hepsi emir. Bunun için buraya emir defteri deniyor. Burada kafanız karışmasın. Kırmızı kısım short pozisyon açmak isteyenleri temsil etmiyor arkadaşlar. Yani şu kısımdan, sat kısmından işlem yapanları temsil etmiyor. Bu bölümler tamamen pozisyonu açmak ve kapatmakla ilgili. Hemen size şöyle daha detaylı olarak anlatayım. Bakın benim açık bir pozisyonum var şu anda. Ben bir fiyat belirleyip bu pozisyonu kapatırsam, çünkü elimde bir coin var. Bunu kapatırsam bu kırmızı bölümde belirecek. Yani mesela dedim ki ben 36 bin dolardan pozisyonumu kapat dedim. Bu 36 bin dolar olarak şurada belirecek arkadaşlar. Ama eğer ki ben al kısmından ya da sat kısmından herhangi bir emir verirsem bu bir alım emri oluyor ve yeşil kısımda belirecek. Bunun mantığını ayırt etmelisiniz. Hemen orta kısımda iki tane fiyat var. Şu altta gördüğünüz gösterge fiyatı, üstte gördüğünüz ise market fiyatı olarak adlandırılıyor. Gösterge fiyatına tıklayın. Burada detayları mevcut zaten. Gösterge fiyatı bir güvenlik önlemi. Bulunduğunuz borsada manipülasyonları önlemek amacıyla icat edilmiş. Zaten burada da belirtilmiş. 5'ten fazla borsanın fiyat ortalamasını alarak gösterge fiyatı oluşturuluyor. Likidasyonlarımız bu gösterge fiyatına göre tetikleniyor arkadaşlar. Market fiyatı ise tamamen borsanın hacmiyle, iş dinamikleriyle ilgili bir durum. Hacim nedir adlı videom var. Hemen sağ üstte bırakıyorum. Hacim çok önemli bir konu. Kesinlikle izlemelisiniz. Emir defterinde al ve sat emri verenlerin hacimlerine göre market fiyatı belirleniyor. Burada detaya girmeyeceğim. Kafanız karışmasın. Yeni bir güncel videoyla bu konuda bir video hazırlarım arkadaşlar. Şimdi hemen şu üst kısma gelelim arkadaşlar. Bakın şurada mum çubuk şeklinde işaret var. Buna tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda burada fiyat hareketlerini görebildiğimiz sekme çıkıyor karşımıza. 15 dakika, 30 dakika vesaire. Burada nereye geldik? Şimdi grafiklerle benim işim ne diye korkmayın hemen. Ben anlamam grafikten diye. Hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Burayı çok detaylı bir şekilde, yani çok detaylı dediğim, mantığını tamamen anlayabileceğiniz şekilde anlattığım bir video mevcut. Kesinlikle onu izlemelisiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen geri geliyorum. Burada arkadaşlar diğer hemen onun yanında dönüştür simgesi var. Buna tıkladığımızda burada elimizdeki coin'i anlık olarak başka bir coin'e dönüştürebiliyoruz. Burada sadece galiba BUSD destekli. BUSD arkadaşlar Tether gibi bir stabil kripto para. Yani Binance'in kendi doları diyebiliriz. Yani 1 dolara sabitli. Şu BUSD Binance dolar olarak okuyabilirsiniz bunu. Bu coin ne işimize yarıyor diye soracak olursanız, bakın cüzdan bölümüne gelelim. Hemen teminatlar kısmına şu aşağı çekebilirsem. Burada kitleme vesaire olayları var. Yani buradan kredi çekebiliyoruz. Mesela borç al kısmına tıklayalım. Bakın burada BTC ile ya da BUSD ile burada borç alabiliyoruz. Şimdi borç mevzularına falan girmeyin ama bu butonu onun için koymuşlar. Bilginiz olsun diye söyledim. Geri geldiğimizde hemen şurada yine bir 3 nokta simgesi var. Buraya tıkladığımızda burada Binance vadeli işlemler bölümüyle ilgili detaylar mevcut. Mesela burada ayarlarımız var. Hesap makinesi var. Bu hesap makinesini çok sık kullanmanız gerekiyor zaten. İşlem yapmadan önce kesinlikle hesap makinesini kullanmalısınız. Yine ben bunların kullanımlarını bir sonraki videolarda
bahsedeceğim arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyip verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda vadeli işlemler bölümünü başlangıç seviyesindeki işlemlerle anlatacağım. Yani başlangıç seviyesinde işlemler yapacağım bu bölümde. Yeni bir kullanıcıysanız sizin için çok yararlı olacaktır. Açıklama kısmında Telegram grubum mevcut. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.